Merhaba, bu videoda gerçek Selanik örgüsünün nasıl yapıldığını anlatacağım. Arkası bu şekilde, önü bu şekilde çift taraflı kullanılabilir. Kenarları da böyle olacak. Başlayalım. Şişimi ve ipimi aldım. Bir miktar ilmek atacağım. İstediğiniz sayıda atabilirsiniz. Ben 11 tane atacağım. Normalde nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde atın. Hiçbir fark yok. 11 tane ilmek atıyorum. 11 tane ilmeğimi attım. Şuraya bir düğüm atıyorum ki çıkmasın. Şimdi baştaki ve sondaki ilmeklerim kenar ilmeğim olacak. Modelimi ortada kuracağım. İlk öreceğim bu sıra hazırlık sırası, zemin sırası. Daha sonra modele geçiyoruz. Başlayalım. Birincisi kenar ilmeğim. Bunu düz örüyorum. İlk ilmeğim olduğu için düz örüyorum. Şimdi bir tane düz öreceğim, bir tane kaydıracağım. Ama kaydırmadan önce sağ şişime ilmek dolayacağım. Nasıl yapıyoruz? Bir tane düz örüyorum. Birinci ilmeğim düz. Sıradakini kaydıracağım ama kaydırmadan önce sağ şişime bir tane ip doluyorum. Şu şekilde doladım. Ve sanki ters örecekmiş gibi sağ şişimi ilmeğe geçiriyorum ve örmeden çıkartıyorum. Sonrakini yine düz öreceğim. Sonrakini kaydıracağım. Yine kaydırmadan önce sağ şişime bir tane ip doluyorum ve ters örecekmiş gibi ilmeğime geçirip çıkartıyorum. Sonra tekrar düz örüyorum. Sıradakini kaydıracağım. Kaydırmadan önce yine ipimi sağ şişime doladım ve ilmeğimi kaydırdım. Sonra düz öreceğim. Sıradakini kaydıracağım. Kaydırmadan önce ipi ilmeğime doladım ve sıradakini kaydırdım. Sonrakini düz öreceğim. Bu şekilde kaç tane ilmeğiniz varsa bir düz, bir kaydırma ama kaydırmadan önce tabii dolama yapıyoruz. Düz ör, dola, kaydır. Bu sırayla sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Benim bitti. Şimdi bu kenar ilmeğim. Kenarın düzgün olması için burada şöyle yapıyorum kenar ilmeğimi. Son ilmeği örmüyorum. İpi kendimden tarafa alıyorum ve bu ilmeği kaydırıyorum. Bunu kenarın düzgün olması için yapıyorum. Örgüyü çevirdim. İlmeklerimize bakalım. Şimdi burada şöyle tek duran ilmekler var. Bir de birbirine sarılmış ilmekler var. Bu tek duranlar arka tarafta ördüklerimiz. Birbirine sarılmış olanlar ise doladığımız ve kaydırdığımız ilmekler. Doladığımız ve kaydırdığımız ilmekleri bir bütün olarak düşüneceğiz. Tüm sıralarda böyle düşüneceğiz ve bunlara birlikte işlem yapacağız. Örerken daha rahat anlayacağız. Şimdi bu kenar ilmeğim. Bunu düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim tek ilmek. Bakın bir başına duruyor. Yanındaki birbirine sarılmış ilmek. Tek ilmeğimi kaydırıyorum. Bunu yapmadan önce de yine sağ şişime ipimi doluyorum. Sağ şişime ipimi doladım ve tek olan ilmeğimi kaydırıyorum. Sıradaki ilmeğim birbirine sarılmış ilmek. Bakın. Yani bir önceki sırada kaydırdığım ve doladığım ilmekler bunlar. Bunları düz örüyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Şu şekilde girdim ve düz ördüm.
Sıradaki ilmek tek ilmek. Yani bu arka tarafta aslında ördüğümüz ilmek. Bunu kaydıracağım. Kaydırmadan önce sağ şişime yine ipimi doladım. Sonra bunu ters örecekmiş gibi sağ şişimi geçirip çıkardım. Kaydırdım. Sonraki ilmeğim birbirine dolanmış ilmek. Bakın üst üste zaten. Bunları birlikte düz örüyorum. Sonraki ilmeğim tek başına duruyor. Bunu kaydıracağım. Kaydırmadan önce şişime ipimi doladım ve kaydırdım. Sonraki birlikte birbirine dolanmış ilmekler. Bunun ikisini birlikte düz örüyorum. Aslında yaptığımız şey şu. Arka tarafta ördüğümüzü bu tarafta kaydırıyoruz. Ama her kaydırmadan önce ip dolamayı unutmuyoruz. Arka tarafta ip dolayıp kaydırdığımızı bu tarafta düz örüyoruz. Bu şekilde ilerleyecek. Bakın tek ilmek. Bunu ip dolayıp kaydırdım. Çift olanı ördüm. Son ilmeğim tek başına duran ilmek. İpimi doladım şişime ve bunu kaydırdım. Kenar ilmeğime geldim. Kenarın düzgün olması için kenar ilmeğimi yine örmüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Şu şekilde ve bunu kaydırıyorum. Arkaya döndürüyorum. Artık bu anlattığım sırayı bütün sıra boyunca yapacağız. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada da birbirine dolanmış ilmek var. Tek duran ilmek var. Yine birbirine dolanmış tek duran. Bu şekilde ilmeklerimiz net bir şekilde görünüyor. Birbirine dolanmış olanları birlikte düz örüyorum. Yani bu aslında arka tarafta kaydırdığım ve doladığım ilmekti. Tek başına duran ilmek ise arka tarafta ördüğüm ilmekti. Bunu kaydıracağım. Yine kaydırmadan önce şişime ipimi doladım ve örmeden kaydırdım. Sıradaki yine birbirine sarılmış, bakın bunu düz örüyorum. Sonrakini kaydırıyorum. Kaydırmadan önce ipimi doladım ve kaydırdım. Zaten örgüyü biraz ilerlettiğimizde şu görünüm elde edildiğinde hangisini kaydıracağımızı, hangisini düz öreceğimizi daha net anlayacağız. Biraz ilerleteyim. Ondan sonra bir daha bakalım. Örgüyü ilerlettim. Gördüğünüz gibi belirginleşti. Kenarı da gayet muntazam bir şekilde oluştu. Bir sıra daha birlikte örelim. Kenar ilmeğimiz, bunu düz örüyorum. Bakın birbirine dolanmış ilmekler. Yanındaki tek duruyor. Sonraki birbirine dolanmış. Sonraki tek duruyor. Bu şekilde ilerliyor. Birinci ilmeğimiz birbirine dolanmış ilmekler. Yani arka sırada kaydırdığım ve doladığım ilmek. Bunu düz örüyorum. Sıradaki tek başına duran ilmek. Bunu kaydıracağım. Kaydırmadan önce ipime sağ şişime doladım. Ters örecekmiş gibi sağ şişimi ilmeğe taktım ve çıkardım. Sonraki düz öreceğim ilmekler ikisi birlikte. İkisini birlikte düz örüyorum. Sonraki kaydıracağım ilmek. Kaydırmadan önce şişime ipi doladım ve kaydırdım. Sonraki düz öreceğim ilmek, ikisini birlikte düz örüyorum. Bu şekilde bütün sıralarda aynı işlemi yapıyoruz. Son ilmeğim de düz ördüğüm ilmek.
Kenar ilmeğine geldim. Kenar ilmeğinin düzgün olması için kenar kısmının her zaman son kenar ilmeğini örmeden kaydıracağım. Ama önce ipi kendimden tarafa alacağım. Kenarı böyle yaparsanız daha düzgün bir kenar elde edersiniz. Yoksa yamuk olur. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.